Stannis Baratheon kış rüzgarlarında hemen ölmeyecek. Önce kazanacak. Freyleri yenecek. Karstak ihanetini boşa çıkaracak. Boltonlara ağır darbe vuracak. Ama sonra asıl sorun başlayacak. Çünkü Stannis'i savaş alanında bitirmeyecek. Stannis'i kendi kararı bitirecek. Ve o kararın merkezinde Şirin var. Bu video Stannis'in neden önce kazanacağını, sonra nasıl çökeceğini ve sonunda kimin eliyle öleceğini anlatacağım. Benim tahminim net. Stannis'in sonu Şirin'den sonra gelecek ve onu büyük ihtimalle Jon Snow öldürecek. Videoya geçmeden önce kısa bir ricam olacak. Bu tarz kitap odaklı detaylı Asaf analizlerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendi Stannis tahmininizi yazmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınız hem videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor hem de sonraki dosya için bana ciddi fikirler verebilir. Kanalı doğa doğrudan desteklemek isteyenler için katıl butonu da açık. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi konuya geçelim. Önce en temel meseleyi aradan çıkartalım. Ramsay'in Jon'a gönderdiği mektupta Stannis'in yenildiği ve öldüğü yazar ama bu mektubu doğrudan doğru kabul etmek için elimizde sağlam bir sebep yok. Bilhassa Stannis'in ölümüyle ilgili şüphesi olanlar varsa zaten Martell'e Stannis'in kitaplarda yaşayıp yaşamadığı sorduğuna cevabını etti. Kitaplarla Stannis şüphesiz ki yaşıyor. Bu yüzden pembe mektup Stannis'in kesin ölüm belgesi gibi okunamaz. Daha önemlisi kış rüzgarları için yayımlanan Feon bölümünde Stannis'i net görüyoruz. Adam hayatta, sadece hayatta da değil, hala hesap yapıyor. Eğer kış rüzgarları bölümlerini okumadıysanız spoiler geliyor. Burada çok önemli bir ayrım var. Stannis'in ordusu kötü durumda olabilir. Açlar, yorgunlar, karın ortasındalar. İhtimal sorunları var fakat Stannis'in kafası dağılmış değil. Aksine o bölümde onu tam anlamıyla savaş öncesi çalışan bir komutan olarak görüyoruz. Demir Banka ile yaptığı anlaşmasını kendi kanıyla imzalıyor. Tycho Nestoris'i gönderiyor. Justin Massey'e Bravos'a gidip paralı asker toplamanı veriyor. Üstad Tywald'un kuzgun hareketini sorgulayıp kış yarına harita gönderildiğini ortaya çıkarıyor. Arnott Karstark'ın ihaneti öğrenmiş durumda. Theon'dan Bolton'un içerideki durumunu da öğreniyor. Yani bu adam ölümü bekleyen bir kral gibi yazılmıyor. Martin onu hala onun içinde tutuyor. Hatta bu Theon bölümünde Stannis'in en dikkat çekici tarafı bu zaten. Çaresiz bir adam gibi davranmıyor. Sıkışmış olabilir ama paniklemiyor. Kızmıyor mu? Kızıyor. Tehdit etmiyor mu? Ediyor. Yine Stannis işte ama aldığı kararlar rastgele değil. Üstad Tywald sahnesini düşünün. Stannis kuşların nereye uçacağını soruyor. Bu basit bir soru gibi görünür ama aslında bütün planı değiştiriyor. Çünkü Stannis Bolton'ların kendi yerini öğrendiğini anlıyor. Mesajın içinde ne olduğunu sorduğunda üstad sonunda cevap verir. Bir harita. Bu bilgi çok değerli zira eğer düşman sizin yerinizi biliyorsa artık saklanarak kazanamazsınız. Ama siz de düşmanın sizi bulduğunu biliyorsanız bu kez onun geleceği yolu oyuna çevirebilirsiniz. Bence bu savaşın kilidi de burada. Theon bölümünde bir başka önemli bilgi daha var. Winterfell'in içi birlik içinde değil. Freyler Manderlerden nefret ediyor. Manderler de Freylerden nefret ediyor. Kuzeyliler Boltonlardan nefret ediyor. Roosevelt yanında duranların bir kısmı korkudan duruyor, bir kısmı fırsat bekliyor, bir kısmı da açıkça çift taraflı oynuyor. Stannis bunu dışarıdan görüyor. Belki bütün ayrıntıları bilmiyor ama Theon'un anlattıklarından kalenin içindeki çatlağı anlıyor. Theon, Freylerle Manderlerin birbirinin boğazının sarılmaya hazır olduğunu söylüyor. Mors Umber'in dışarıda Freyleri kar çukuruyla yıprattığını öğreniyoruz. Aenys Frey ölüyor. Holston Frey öfkeyle geliyor. Stannis'in tepkisi çok Stannis'ce. Öfkeli düşmandan korkmuyor çünkü öfkenin insanı aptallaştırdığını bilecek kadar tecrübeli. Tabi Holston için söylenen öfkeli aptal sözü ne kadar doğru bu ayrı video konusu. Lakin olduğu gibi kabul edersek düşmanı öfkeli ve öfkeli insanlar aptal hareket eder. Bu bence bu savaşı teorilerinin merkezine konmalı. Stannis Freylerden daha kalabalık değil, daha rahat değil, daha iyi beslenmiş hiç değil. Ama düşmanının ne yapacağını tahmin edebilecek kadar soğukkanlı. Holston Frey gibi bir adam düşünün. Kızıl düğünün yükü sırtında. Manderlerle aynı tarafta durmak zorunda kalmış. Karın ortasına vezir olmuş, akrabası ölmüş, karşısında da Stannis var. Böyle bir adamın yapacağı şey genellikle düşünmek değil saldırmaktır. İşte Stannis de tam olarak bunu istiyor olabilir. Buz gölü teorisi, çukur teorisi, Freylerin kar altında ve buz üstünde ezilmesi,
meselesi böyle yıllardır konuşuluyor. Ben burada ayrıntıların %100 aynı çıkacağını söylemiyorum ama yapısal olarak Stannis'in zaferi çok mantıklı. Zira Martin bu bölüm Stannis'in çaresizliğini değil, düşmanın kontrolsüzü göstermek için yazmış gibi duruyor. Bolton'ların ordusu güçlü görünüyor ama birleşik değil. Stannis'in ordusu zayıf görünüyor ama başında hala Stannis Baratheon var. Bu yüzden benim beklentim şu: Stannis bu savaşında ölmeyecek, Freyleri ve Bolton'ların dışarı gönderdiği kuvvetleri ağır şekilde yenecek ya da en azından savaşı kendi lehine çevirecek. Fakat bu zafer onun sonunu engellemeyecek. Sadece sonunu erteleyecek. Sorun şu ki her ne kadar Bolton'lar tarafı tamamen birleşik değilse de, karşı tarafın başında Stannis gibi bir komutan varsa da şu ana kadar Baratheon tarafının yaşadığı zorluklar eninde sonunda sonuç olarak kendini gösterecekti. Açlık, yorgunluk ve kuzey şartlarında ilerleyememek gibi nice dezavantajlı durumun eninde sonunda onları etkilemeden sürekli zaferlere ilerlemesini beklemek tabii ki de gerçekçi değil. Diğer yandan Roose Bolton'un beyinsiz bir adam olduğunu farz etmek de gerçekçi değil. Stannis kuzeye adım attığı andan beri Roose, Stannis'e tuzaklar kuruyor. Dehşet Kalesi'ne geleceğine inandığı için ki gelecekti, ona orada ölümcül bir tuzak kurdu. Yani ilk hedefinin kendi kalesi olacağı hamlesini kolayca öngördü. Stannis, Jon'un ona kaleyi alamazsın diyerek hedefini değiştirmesi sayesinde kurtuldu. Karstark ihanetine gelirsek, onda da Jon sayesinde haberdar oldu. Karstark kızın olayı Jon'a haber vermesinden sonra Demir Bankası temsilcisine durumu bildirdi ki o da Stannis'i bulunca bildirsin. Öyle de yaptı. Yani dikkat ederseniz Stannis iki ölümcül tuzaktan da Jon Snow sayesinde kurtuldu. Özellikle Stannis'in Roose'un sinsi planlarına yenilmesi işten değilken dışarıdan biri buna engelledi. Dahası Roose, Stannis'i eylemlerini tahmin etmekte çok güçlük çekmiyor gibi. Şu an için Jon Snow öldü. Martin'in üşüdüğün gözünü biliyorsunuz. Muhtemelen Stannis Roose'un şu an bizim de bilmediğimiz üçüncü bir tuzağına çekilecek ve bu sefer gülmeyecek. Gerçekçi olursak tıpkı Starklar gibi Baratheon erkekleri de savaş meydanında ne kadar güçlülerse kapalı kapılar ardındaki sinsi planlara karşı o kadar savunmasızlar. Robert şarap ve av tuzağıyla, Renly gölge suikastıyla gitti. Stannis ise görev bilinci ve inatçılığı yüzünden manipüle edilmeye çok açık. Roose Bolton gibi tamamen pragmatik ve makaryalist bir fikir karşısında bu gurur ve katılık tam bir ölüm fermanıdır. Roose Bolton ise her ne kadar içeride bazı sıkıntılar yaşasa da Frey ve Manderly gibi güvenmediği, birlikleri kale dışına itip Stannis'in üstüne bir umut belki kazanırlar, kazanamazlarsa da pürüzlerden ve fazla boğazdan kurtulurum diyerek saldı. Her iki şekilde de kazanan o olacak. Lord Manderly'yi elinde tutarak daha yüksek ihtimal Manderly birlikte sadakatini sağlamaya niyeti. Tabi kanınca kışındaki ihtiyarlar ölüm gözü olarak oraya gittikleri için Manderly birlikte Stannis'in lehine Frey'leri arkadan bindirebilir. Şöyle bir ayrıntımız da var elbette. Frey'ler Manderly'lere güvenmiyor. Arkadan saldırmaya hevesli olduklarının gayet net farkındalar. Bunu Lord Manderly ve Wollstonecraft Frey arasında geçen şu konuşma bize gösteriyor. Lord Wyman Manderly kocaman göbeğine vurdu. Beyaz Liman sizinle birlikte at sürmekten korkmuyor Sir Hurston. Bize liderlik edin. Şövalyelerim arkanızdan gelecek. Sir Hurston şişman adama döndü. Sırtıma mızrak saplayacaklar yakından, evet. Akrabalığın nerede Manderly? Söyle bana. Oğlunu sana geri getiren misafirlerin nerede? Şu an birliklerin başında Hurston var ve Manderly'nin ilk fırsatta arkasından saldıracağının bilincinde. Bunu bilmek kaderini değiştirir mi? Başka bir videonun konusu olduğu için üstüne duramayacağım ama biz bu savaşının Stannis lehine sonuçlandığını farz ederek senaryomuza devam edeceğiz. Stannis'in sonraki hedefi tabii olarak Winterfell, Bolton ittifakı olacak. Ama açıkçası Stannis için asıl sıkıntı burada başlıyor. Burada Kuzey Komplosu dediğimiz mesele de devreye giriyor. Stannis dışarıdan baktığında Bolton'lara karşı en güçlü seçenek. Elindeki kral iddiası motivasyonu var. Ordusu var, Demir Banka ile anlaşması var, Melisandre'nin çevresine yarattığı dini meşruiyeti var. Fakat Kuzeylilerin çoğu için Stannis nihai amaç değil. Stannis bir araç. O sonradan oyuna dahil olmuş sürpriz bir yumurta. Haliyle Bolton'lara karşı güzel bir dikkat dağıtıcı araç. Kuzey'in kalbisi hala Starklar'da. Sık sık kitaplarda geçen ve en son Wyman Manderly'nin Davos'a söylediği meşhur cümle bunun özeti. Kuzey'i hatırlar Lord Davos. Bu cümle sadece güzel bir slogan değil. Kuzey siyasetinin özü. Manderly açıkça Davos'u Rickon'u bulmaya gönderiyor çünkü Kuzey'in toparlanması için ihtiyaç duydukları kişi bir Stark. Daha doğrusu Starklar.
Robb Stark, Jon Snow'un meşrulaştırıp varisi ilan ettiğinde ve Kızıl Düğün'de öldürüldükten sonra Lord Reed'in başına çektiğine inandığım Kuzeyliler Jon Snow'u tahta getirmek için komplo kurmaya başlıyor. Daha sonra Rickon'un yaşadığını öğrendiklerinde Stark'ların bir değil 2 tane olması muhtemelen neslin güvenceye alınması gibi yedek bir plan olarak görülüyor. Tabi Sansa ve Cad'in kuzeye dönüşüyle Rickon'un bir siyasi spiyon olarak Jon'a karşı kullanılacağına inanıyorum ama konumuzun dışında. Neticede işte Stannis'in siyasi açması burada. Eğer Stannis Bolton'da yense bile, Frey'leri kırsa bile, Winterfell'in kapılarını açsa bile bunları yaptığında Kuzey ona ait olmaz. Kuzey Stark çocuklarına döner. Jon ve Rickon ortaya çıktığında Kuzeyli Lordların gözünde asıl meşruiyet onlara aittir. Stannis'in kanun iddiası güneyli bir iddia. Stark kanı ise Kuzey'in kendi hafızasıdır. Bu yüzden Stannis'in zaferi aynı anda kendi sınırını da gösterecek. Kuzey onu alkışlamayacak demiyorum. Ona borç kalabilirler. Onun sayesinde Boltonlardan bile kurtulabilirler ama Stannis'i kendi kralları gibi bağrılarına basmamaları imkansız. Eğer niyetleri olsaydı ilk kitap sonunda zaten Stannis'i desteklerlerdi ama onun yerine ruhu kural ilan ederek Kuzey ve Nil topraklarının bağımsızlığını ilan ettiler. Ayı Adası'nın cevabı zaten bu ruhu çok iyi anlatıyordu. Stannis'e adı Stark olan Kuzey Kralı dışında kral tanımadıklarını söylüyorlardı. Bu sadece bir çocuğun inadı gibi okunmamalı. Kuzey'in refleksi bu. Stannis Kuzey'i kazanmak istiyor. Kuzey ise Stannis'i kullanıp Stark'lara dönmek istiyor. Bence kış rüzgarlarında bu iki çıkar çatışması çarpışacak ve Stannis'e çok sert çarpacak. Stannis'i ilginç yapan şey şu. Adam birçok konuda da haklı. Joffrey piçti. Tommen piçti. Demir taht hukuken Robert'tan sonra Stannis'e kalmalıydı. Kuzeyde gerçek bir tehdit vardı. Ötekiler masal değildi. Gece nöbetinin yardım çağrısına cevap veren tek kraldı. Hatta Stannis'in 3. kitaptaki dönüşüm çok önemlidir. Jon'a söylediği cümle karakterin bütün yönünü değiştirir. Krallığı kurtarmak için tahtı kazanmaya çalışıyordum. Cümlenin devamında Stannis tersini yapmasını gerektiğini anlar. Önce krallığı kurtarmalı, sonra tahtı kazanmalıdır. Bunu da Davos gibi vicdanını temsil eden figürle anlıyor. Bu aslında Stannis'in en iyi anlarından biri çünkü o noktada sadece benim hakkım demekten çıkıp benim görevim demeye de başlıyor. Sorun da burada. Stannis için görev fikri çok güçlü, bazen fazla güçlü. O kadar güçlü ki merhameti ezebiliyor. Dahası ne kadar vazife adamı olsa da içten içe şu meşru piç sendromu yaşayan biri olarak kendini onu sevmeyen herkese karşı kanıtlamak istiyor. Başa geçmek istiyor. Ona ait olduğuna inandığı her şeye sahip olmak istiyor. Bu psikoloji çok önemli. Dahası Melisandre onu kurtarıcı olduğuna ikna etmiş durumda. Daenerys videolarında bu konuda ne söylemiştim? Onun üstündeki etkisi ne olacak demiştim. Aile şimdi Dany'nin Azar Ahai ile olan Stannis üzerindeki etkisi ne olur? Demir olan ve eğilmeden önce kırılır denen Stannis'in neye dönüşeceğini öngörmek çok mu zor? Edric Storm meselesinde bunu açıkça görmüştük. Stannis bir çocuğun kanıyla krallığın kurtulabileceğini ikna edildiğinde meseleyi korkunç bir hesap gibi tartıyor. Orada söylediği cümle çok önemli. Benim görevim diyaradır. Bu cümle tek başına temiz görünebilir. Bir kralın görevi gerçekten de diyara karşıtı ama soru şu. Bir kral diyarı kurtardığını söyleyerek masum bir çocuğu yakmayı düşünebiliyorsa o diyarın içine kurtarılacak ne kalır? Davos'un Stannis hikayesindeki ruhu tam da burada önem kazanıyor. Davos Stannis'in vicdan dışı sesi gibi çalışıyor. Edic'i kaçırarak Stannis'i sadece bir çocuğu öldürmekten alıkoymuyor. Stannis'i o an kendi ruhunu yakmaktan da alıkoyuyor. Ama kış rüzgarlarında Davos Stannis'in yanında değil. Bu çok büyük bir fark. Bu resmen Martin Stannis'in sonuna yaklaştığını haber eden bir hamle. Şimdi gelelim en zor kısma. Şirin'in yanması meselesi artık zayıf bir ihtimal değil çünkü güvenilir aktarıma göre Martin dizinin yapımcılarına büyük gelecek olayları anlatırken Stannis'in kızını yakmak kararında söylemişti. Yani olayın çekirdeği Martin'den geliyor. Burada dikkatli olmamız gereken yer şu. Kitaplarda bunun dizidekiyle aynı sahne düzeninde gerçekleşmesini beklemiyorum. Aynı yerde olmayabilir bile. Aynı şartlarda bile olmayabilir. Aynı karakterler aynı anda orada olmayabilir ama olayın özü yani Şirin'in Stannis hattında kurban edilmesi kitaplarına gireceği yer. Hatta Kış Rüzgar'la Theon bölümü bu trajiyi daha da acı hale getiriyor. Çünkü Stannis orada Justin Mace'ye çok net bir emir veriyor. Eğer öldüğünü duysa bile paralı askerleri bulacak, Stannis'in intikamını alacak ve demir tahtta Şirin'i oturtmaya çalışacak. Peki bu ne demek? Stannis o anda Şirin'i kurban olarak düşünmüyor. Varis olarak düşünüyor.
kendi ölümünden sonra hanedanının devamı olarak görüyor. Yani geleceği olarak kabul ediyor. Bu yüzden Şirin'in yakılması Stannis zaten baştan beri kızını gözden çıkarmıştı gibi basit bir şey değil. Tam tersine daha trajik. Önce kızını geleceği olarak görüyor. Sonra Sharklar, kehanet, Melisandre, Stannis, kraliçenin adamları ve ötekiler korkusu onu kendi geleceğini ateşe vermeye götürüyor. Bence Martin'in istediği acı da burada. Şirin sadece sevilen bir çocuk değil. Şirin Stannis'in hanedanının umudu. Stannis'in geride bırakacağı tek meşhur devam. O yanarsa sadece bir çocuk ölmez. Stannis'in davası da kendi içinde çöker. Stannis'in bugünkü haliyle durduk yere Şirin'i yaktıracağını tabii ki de düşünmüyorum. Bu karakter için daha büyük bir baskı gerekir. Böyle tam anlamıyla bir kırılma anı olması gerekir, çökmesi gerekir. Bu savaşı yenilgisi gerçekleşirse bu olur mu? Emin değilim çünkü Stannis'in o savaşta kaybetmesi ya da hemen çökmesi zayıf ihtimal gibi duruyor ama tamamen ihtimal dışında değil, gerçekçi olursak tabii ki. Yine de onun kazanacağını farz ediyoruz ama sonraki savaşı kazanacağını öngörmüyorum. İlgili videolarda ayrıntısına değindiğim için burada tekrar girmek istemiyorum ama Stannis'in kırılma anının kaybeden kral olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum ama evet, bu savaşında kaybeder ve toparlanamayacak bir darbe alırsa o zaman öngördüğüm kaybeden kral olayı beklediğimden daha erken olur. Hikayesinin başından beri Stannis için en iyi komutanlardan biri diyerek geçmişteki zaferleri, başarılarını okuduk ama sahnede onu görmeye başladığımızda ilk zaferi büyü ile elde etti ve sonrasındaki en önemli savaş olan Karos Muharebesi'ni ise kaybetti. Burada yaşadığı hayal kırıklığı ve psikolojik çöküntü bile kötüydü. Öyle ki günlerce, haftalarca odasına ayrılmadı, yemedi, içmedi, yönetimi karısına ve çevresine bıraktı. O durumdan, o sıkıntıdan çıkaransa sadece Melisandre oldu ve Edric konusunda ikna etmeyi başardı. Tabii Stannis tamamen kırılmamış ve vicdanı hala onunla savaşıyordu. Bu sebeple Davos'un Edric hamlesine bir yerde rahatlamayla karşılık verip cezalandırmadı ama kuzeydeki savaşını da kaybettiğinde Davos artık yanında değil, gerçek kırılma anı gerçekleşecek. Yenik bir kral olarak geri dönmek zorunda kalacak. Zaten bence asıl büyük kriz suratına çıkacak. Melisandre'nin kral kanı takıntısı, Mace'in sözde yakılması, sahte ışık getiren taştan ejderha meselesi, gece kalesi ihtimali ve ötekiler tehdide aynı düğümde birleşebilir. Bu noktada önemli olan şey şu: Melisandre tamamen boş gören biri değil. Alevlerde bir şeyler görüyor ama çoğu zaman yanlış yorumluyor. Tehlike burada çünkü yanlış kehanet gerçek düşmandan daha yıkıcı olabilir. Sur'a dönmek zorunda kaldığında ya döndürüldüğünde zorla, Jon Snow dirilmiş olur mu yoksa hala ölüm aşamasında mı olur %100 emin olamasam da muhtemelen dirilmiş olacaktır ama doğrudan onu Jon karşılamayabilir. Jon'un Stannis geldiğinde Çetin Ocak macerası çıkmış olacağını tahmin ediyorum. Tabi bu olay öncesinde de Stannis ve diğerlerini Gece Kalesi'ne gönderecektir. Bran tüm uğursuz olaylar burada oldu diyerek Gece Kalesi'nin korkunç olayların yaşandığı mekan olarak bize tanıtır. Melisandre de silinmiş taslaklarda Gece Kalesi'ni Sur'un kalbi olarak niteler. Bu sebeple bizim olayı göreceğimiz yer burası olacak ve muhtemelen Melisandre'nin gözünden izleyeceğiz. Kaybetmiş ve kırılmış Demir Kral Stannis Baratheon Kırmızı Kadının manipülesine gelir. Melisandre kral kanı der. Stannis buna inanır. Kraliçenin adamları bunu destekler. Stannis ise en sonunda aynı soruyla yüzleşir. Bir çocuk mu? Diyar mı? Edric sonunda bu sorudan Davos sayesinde kaçtı. Şirin de kaçamayacak ama unutmamak gerekir ki burada Stannis'i kötü yapan şey sadist olması değil. Hemse gibi böyle acıdan falan zevk almıyor. Euron gibi istediğini elde etmek için her şeyi ezip geçmek istemiyor. Stannis'in tehlikesi başka. Kendini haklı görüyor. Ne düşünürse düşünsün, ne yapmak isterse istesin kendini haklı çıkarıyor. Fikrini değiştirmek çok güçtür böyle birinin. Unutmayın ki insanın kendini haklı gördüğü yerde sınırları zorlaması çok daha kolaydır. İşte videonun asıl kilit noktası burada. Nasıl ölecek? Benim sıralamam şöyle. Önce Stannis buz savaşından sağ çıkacak, hatta muhtemelen kazanacak. Freyler ağır darbe alacak. Bolton'ların planı bozulacak, Kars'ta ihanete ters edecek. Sonra Winterfell hattında asıl mesele değişecek çünkü bu savaşı kazanılsa bile Winterfell Bolton hattına karşı zafer kazanamayacak. Zaten aynı anda güneyde de işler değişiyor. Genç Griff yani Aegon sahneye çıkıyor. Arianne bölümde fırtına burnunun Stannis'e sadık adamlar tarafından tutulduğu söyleniyor ama Connington buraya yöneliyor. Stannis kuzeyde gerçek savaşa yaklaşırken güneyde Baratheon mirası elinden kaymış durumda. Eğer Arianne bölümlerinde bir değişiklik olmayacaksa, yani Stannis hem kuzeyde hem güneyde tamamen kaybetmiş olacak.
Tabi bunun haberini alır mı emin değilim. Suru haberler çok geç oluşuyor ama neden olmasın? O zaman Stannis için zaten durup daha da beter alır. Bu onu daha da sertleştirebilir çünkü Stannis zaten hayatı boyunca hakkının verilmediğine inanan bir adam. Robert'ın gölgesinde kaldı. Ejderha Kayası'nı küçümseme gibi algıladı. Taht hakkı gasp edildi. Kimse onu sevmedi. Kimse onun haklılığını yeterince önemsemedi. Böyle bir adam bir de zaten elinde onu da kaybederse ne yapar? Gidip döneceği evi yok. Adamları yok. Kuzey tarafından da istenmiyor. Bence daha da katılaşır. Donald Moyne'un eski tespiti işte bu da devreye giriyor. Stannis saf demirdir. Eğilmeden önce kırılır. İşte Stannis'in sonu bu cümlede saklı. Eğilmeyecek. Geri adım atmayacak. Kendini sorgulamak yerine görev fikri daha çok tutunacak. Sonuna da kırılacak. Bedensel ölümü Şirin'den sonra gelecek ama ruhsal ölümü öncesinde bu olaylar yüzünden olacak. Şirin öldükten sonra ne elde etmeyi bekleyecek? Muhtemelen sürekli böyle tekrar eden şu taştan ejderha çıkarma meselesi. Ama bu olmayacak zira istenen kral kanı Şirin değil. Zaten Stannis de Azor Ahai değil. O sahte bir kurtarıcı ve Stannis bunun da farkına varacaktır. Fırtına topraklarını kaybetti. Ailesini kaybetti. Kuzey istenmiyor, kimse onu istemiyor. Azor Ahai olduğuna inandı ama öyle olmadığını son gelişmelerle gördü. Kızını ejderha elde etmek için yaktı ama onu da elde edemedi. Tüm Baratheon mirasını ve geleceğini kendi eliyle kül etmiş oldu. Bundan sonra Stannis'in ölümünün 3 şekilde olmasını beklerim. 3 senaryoda olası ama ben en az olasızdan daha olası olana doğru sıralayacağım. Birincisi intihar edebilir. Basitçe kendini ateşe verip sudan atlayabilir. Gerçi ben böyle bir sonu ona yakıştırmam. İkincisi ötekilere karşı son bir yürüyüşte ölmesi. Bu gayet trajik ve Stannis'e gayet uyabilecek bir ihtimal çünkü Stannis yanlış sebeplerle kirlenmiş olsa bile doğru düşmana karşı savaşabilir ama bu onu tabii ki de aklamaz. Dahası bir çeşit intihar saldırısı gibi olacağı için de yaşama isteğini kaybetmiş bir Stannis senaryosunda uygun bir seçenek olur ama tekrar ediyorum. Bu onu aklamaz. O anda doğru düşmana kılıç çekmek daha önce yakılan çocuğu geri getirmez. Üçüncüsü ise Kuzey'in adalet ölmesi. Burada işte Jon Snow devreye giriyor. Jon'un Melisandre yüzünden yakılan insanlara karşı ne kadar rahatsızlık duyduğunu ve bilhassa bir çocuğun bebeğin yakılma ihtimaline karşı ne kadar tepkili olduğunu biliyoruz. Sheen'in hastalığın yüzünden ölmesi gerektiğini söylediğinde bile genç kadına tepki verdiğini, rahatsız olduğunu unutmayın. Özellikle çocuklar Jon için kırmızı çizgi desek yanlış bir yorum olmaz. Elbette bir de buna dirilmiş Jon Snow psikolojisini eklememiz gerekir. Değişen ruh hali, sertleşmesi ve Cat kadar olmasa bile ona bir benzer sertlik, acımasızlık beklediğim bir şey. Eğer Pembe Mektup Stannis tayfası tarafından yazıldıysa bu onun ölümüne de sebep olduğundan bunu öğrenmesi halinde öfkesinin de artacağına ne şüphe. Stannis kızını yakarken bence Jon surda olmaz. Dediğim gibi Chat'in ocakta olur zira aksi olursa Stannis kızı zaten yakamaz. Haber hemen Jon'a uçar ve o da bunu engeller. Bu sebeple Jon Snow Chat'in ocak seferinden döndüğünde Stannis'in dönüp üstüne kızını yaptığını öğrendiğinde diğer şeyler de eklendiğinde öfkeden çılgına dönecektir. Haliyle ilk hamlesi de Stannis'in karşısına dikilip kuzey adaletini uygulamak olacaktır. Yani evet, bence Stannis Baratheon Jon Snow eliyle ölecektir. Peki Stannis ne zaman ölür? Muhtemelen kış rüzgarlarının en geç orta kısmında ölecek. Belki bir tık daha erken. Başlarında olmaz, çok erken. Sonlara doğru olmaz, o da çok geç olur. Yazar Stannis'in ölümünü oldu bittiye getirmek istemeyecektir ama çok da uzatma taraftarı olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki, sizce Stannis ne zaman ve nasıl ölecek? Bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.